İstifade ettiren fikirler video serisinde bugün Özcan'la birlikteyiz. Özcan'ın direkt satıcı paneline burada giriş yaptık. Neler yapıyor, ne kadar para kazanıyor, ne kadar kâr ediyor. Birazdan hepsini kendisiyle detaylı bir şekilde konuşacağız. Özcan geçen ay 145.000 TL ciro yapmış. Bu cironun büyük bir çoğunluğunu Trendyol'da elde etmiş. Ve en son dün de yapmış olduğu satış tutarı 108 siparişte 9.000 TL kadar bir ciro var. Özcan hoş geldin. Hoş buldum, sağ olun. Nasılsın öncelikle? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Direkt olarak hesabına girdik, baktık. Tabii şöyle bir kabaca gösterdik insanlara ama detaylarını birazdan, teknik detaylarına eğer senin de müsaaden olursa. Tabii Özellikle buyurun. Trendyol satıcı panelinde bu işin nasıl yaptığını, neler yaptığını, bu ciroyu elde etmek için ne gibi teknikler uyguladığını, hep tüm detaylarını izleyicilerimize aktarmak isterim ben de. Eğer müsaaden de olursa. Tabii ki de. Kaç yaşındasın, neler yapıyorsun, bu işlere nasıl başladın, biraz bahseder misin? Tabii, ben Özcan Erciyes, 23 yaşındayım. 9 Eylül Üniversitesi'nde öğrenciyim hala. Ama iş yoğunluğundan dolayı çok okuyamıyorum. Hangi bölüm? Lojistik yönetimi. Lojistik yönetimi. Evet. Aslında bölümüm çok güzel ama ben şunu söyleyeyim konu başındayken. Ben sizin eğitimlerinizi alarak mesela lojistik okuyorum ama Çin'den nasıl bir ürün getirildiğini bilmiyordum. 2,5 sene bunu öğretmediler. Şöyle bir durum var. Bu e-ticareti tabii ki de pandemi zamanında başladık. Ama gün geçtikçe yeni iş arbitraj olarak mesela ilk başta ben babama diyordum diş macunu satacağım ama ne işe yarayacak falan diyordu, yani kâr marjı 1 lira 2 lira diyordu. Ama onlar da kapıyı açarak yeni ürünlere girerek ciro arttı ve şu an bu şekilde. Yani kafamı kaşıyacak zamanım yok. Peki 6 ay önce hiç fikrin yok muydu? Yani e-ticaret nedir, nasıl yapılır? Yani bir sene öncesine kadar hep araştırıyordum ama hiçbir cesaret yoktu. Daha doğrusu yani babamın bir arkadaşı vardı. İşte Amerika FBA yapıyordu. Onunla bir tanışayım dedim. İşte tanıştım. Adam bana dedi ki işte beni akşam ara. Aradım, açmadı. Ben de gaza gelip bir hemen şirket kurup bu işe başladım. Yani hiçbir çok şekillenmemişti kafamda. Hatta o zaman Kara Cuma günüydü. Kara Cuma internet sitesinden aldım. Geldi, satışa koydum. O zaman tabii açıldı siteler. Satışa koydum. Bir anda satışlar gelince işte bir heves geliyor. Heves olunca arta işler büyüdü. Çevrede genişledi. Şu an en yoğun Trendyol'da mı satıyorsun? Şu an Trendyol'da yoğun. Hepsi burada da var. Hepsi burada da aynı zannedersem. ürünler gidiyor da mesela bazı ürünler hepsi burada gidiyor. Bazı ürünler Trendyol'da daha çok gidiyor. Değişiyor yani. Belki onun her alanın müşterisi farklı gibi geliyor bana. Peki bu işe ilk başlarken sonuçta yaptığın iş sanal, aslında sanal gözüküyor. Bilgisayar başından çalıştığın için, online ticaret yaptığın için. Fiziki bir dükkan açmıyorsun sonuçta bir yerde. Ailen sana nasıl destek olabildiler mi maddi olarak? Nasıl bir sermayen vardı? Maddi olarak ben şöyle diyeyim. Ben lise 1'den beri para biriktiren bir insanım. Kendi biriktirdiğim yani 1 lira 2 lirayla bu şirketi kurdum ben. Maddi anlamda şu an... Şirket Türk şirketi değil mi? Türk. Kurduğun şirket. Türk Şahıs şirketi. şirketi mi yoksa? Şahıs şirketi. Şahıs. Neden çok basit artık Türkiye'de şirket kurmak. İlk başta maddi destek olarak hiç kimseden yardım istemedim. Ama ilerleyen safhada şimdi mesela Trendyol'da ve hepsi burada vade olduğu için mesela teslim edildikten sonra 14 gün hepsi burada bir ay olduğu için yani geri gelecek para yetmiyor. Yetmediği için birazcık babamdan, annemden finansal destek aldım ama hep geri ödeme kaydıyla oldu ama gitti şu an mesela para büyüdüğü için bu finansal desteğe çok ihtiyacım yok ve kendi kendine götürüyor. Peki birazdan tabii inceleyeceğiz detaylı ama sattığın ürünler Süpermarket ürünleri yani diye süpermarket ürünleri ve orijinal ürünler değil mi? Yani Evet. toptancıdan, resmi toptancıdan Toptancı, ya da bayi. bayi oralardan alıyorsun. Peki bu kanalları nasıl açtın kendine? Yani toptancıları nasıl buldun? Yani şimdi ilk başta ben İzmir'de ikamet ediyorum. Bu işi İzmir'de yapıyorum. İzmir'de Gıda diye bir yer var. Oraya gittim ve ilk bir toptancıya girdim. Mesela örnek vereceğim bu ürünü. Signal White Now. Signal, White Now, diş macunu. Hı. Trendyol'da elinde fiyat var işte 13 liraya satılıyor. Toptancı bana 15 lira dedi. Dedim ki yani bu iş nasıl yapılıyor? Olmuyor yani. Kurtarmaz, zarara girersin zaten, satamazsın. Çünkü Buy Box diye bir sistem var. Buy Box'ta birinci olman lazım bu sistem satabilmen için. Toptancıya girdik, olmadı. Sonra bayilere yaza böyle çok ilgilenmiyorlar aslında. Herkes böyle toptancılar dediğimiz kesim çok paraya doymuşlar bence. Kimseyi sektörü almak istemiyorlar. Artık atıyorum 10 tane müşterisi var, hazır. Adam ya da mesela benim bütçem diyorum 5.000 lira. Adam çok ilgilenmiyor ama adamlar milyon aldığı için mesela benim sattığım ürünlerde dezavantaj bu mesela. Yani bayiye gidiyorum mesela. Bayi bana mesela bir ürün var 27 lira diyor. Ben zaten 16 lira alıyorum toptancıdan. Bayi bana daha ucuz, çünkü bayiler toptancılara veriyor. Toptancıdan daha ucuza alıyorum. Yani o yüzden bayiler bile artık böyle çevre edilmiş, tanıdık insanlara veriyorlar. Yani çok böyle bu iş çok zor yani.
Nasıl çözdün peki o zaman? Yani bir de Trendyol'a komisyon ödüyorsun, kargo ücreti Kargo ödüyorsun. ücreti ödüyorum. Bir de iade gelen ürünlerde Tabii. bir giderin oluyor. Ama şöyle diyeyim, bu tarz ürünlerde benim 10.000 tane sipariş oldu Trendyol'da. 50 tane sipariş iade gelmiştir. 10.000'de 50. Evet, 30'u da büyük ihtimal teslim edilememeden dolayıdır. Diğerleri hiç, zaten birkaç kere de böyle yanlış sipariş, çapraz sipariş falan oldu yoğunluktan dolayı. Öyle. Nasıl oldu bu? İşte hep mail olarak atıyordum, mail. İnsanlara yazıyordum. Toptancılara. Toptancılara, şeylere, bayilere yazıyordum. Zaten ilk başta benim bütçem 5.000 liraydı. Bir de benim ortak bir arkadaşım vardı. O da 5 milyar koydu. 10 milyar bütçemiz vardı ve iş böyle yavaştan gidiyordu işte. Belki ilk başta hedefimiz şeydi. Aylık ilk ay giderimizi, muhasebe giderimizi karşılayalım yeter diyorduk. Ki oldu da. Ama işte bazı şeyleri hesaplamadığımız için, hesaplama hatası olduğu için ilk ay tecrübesizliğinden dolayı ilk ay zarar ettik. Sonrasında baktık olmuyor o 5 milyarla. İşte biraz daha büyüttük. İşte 20-20 koyduk. 40 milyar oldu. 40 milyarla bir ürün denk geldi. Hatta bu ürünü şu an satmıyoruz, onu söyleyebilirim. Dr. Beck'in renk koruyucu mendil. Ne mendil anlamadım. Renk koruyucu mendil. Renk koruyucu Evet, mendil. bu mendil mesela siyahlara beyazlara aynı anda atmaya yarıyor. Ve çok satıyormuş yani. Ben bu ürünü keşfettim ve Kopaç Kozmetik yani şeyi aradım, bayiyi aradım ve oradan Altan Bey bana yardımcı oldu. Ama 10 milyar bütçemiz var işte o zaman. Bana 18 milyarlık ürün diyor. Bunun hepsini alman lazım diyor, yoksa vermem diyor. Çünkü öyle sistemleri, işte ürün üretimi durmuş bir de. Üretimi durduğu için sadece bende kaldı o ürün. Ne oldu? Bütün internette herkesten topladım o ürünü. Bütün her yerden, aklına gelecek bütün internet sitelerinden hepsinden o ürünü topladım. Sadece bende oldu. O 17 liraya satılan ürünü ben 27.90'a satmaya başladım. Ürünü 7 liraya alıyorum. Kâr marjı aşırı derece fazla. Oradan benim şeyim yükseldi zaten. Bütçem arttı. Bir ay sonunda bütçem arttığı için başka ürünlere girebildim. Ama o ürün bitince biraz afalladım. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Ama o zaman şöyle bir şey olmuyor mu? Mesela N11'de kişi mesela 10 stoğu var, satıyor ürünü. İşte 15 liraya satıyor mesela. Sen bütün stoğunu aldın. Adam out of stock oldu, yani stoğu bitti. Gittin Trendyol'da başka bir rakibin satıyor. Onun da ürününü aldın. Onun da stoğu bitti. Herkesin stoğunu bitirdin. Evet. Sonra piyasa belirleyici sen oldun. Yani fiyatı Evet. birden yükseltmiş oldun. Çünkü bir de Karlılığın artmış oldu. hem karlılığım arttı, bir de ürün üretimi durdu. Bir daha üretilmeyecek haberi geldi. Üretilmeyen bir ürün. Evet, üretimi durdu ama satışı var, talep var. Üretimi durdu. Artık millet zaten başka markalara kaydı zaten bittikten sonra. Ama hala böyle satan görüyorum, böyle işte onlar da 29.90 falan çıkarmışlar fiyatını. Ya Tek aslında tük ama. müşteri gözünden baktığın zaman orada hoş olmayan bir durum oluşuyor bana göre. Şöyle, ya ben çünkü kendim de sürekli alışveriş yaptığım için farklı platformlarda, Trendyol'da, hepsi burada da. Ya bakıyorum, her zaman aldığım, örnek veriyorum, tuvalet kağıdı misal 45 lira. Yani 45 liraya alıyorum ben onu. Ya bir ay sonra giriyorum 59 lira. Ben onu 45 aldım. Niye 59 oldu? Sinirleniyorum, almıyorum ürünü. Gidiyorum başka markayı alıyorum. Hani şeyden dolayı değil, kendimi böyle biraz müşteri olarak şey gibi hissediyorum. Hani kaba tabirle salak gibi hissediyorum. Yani ben zaten 45 aldım bunu. Bir daha niye 59 vereyim alayım diyorum ve almaktan vazgeçiyorum. Yani o kitleyi bir küstürecek bir hareket aslında baktığında ticari olarak, ama diğer taraftan da üretimi bitmiş bir ürün tabii ki. Üretim bittiği için de Talep de var. Talep de var. Aklına da geliyor. Alayım, toplayayım, daha pahalıya satayım. Bu bir tercihtir tabii ki. Ya öyle, ama şöyle bir durum da var mesela. Türkiye şartlarında doların yükselmesi, mesela o sırada dolar aşırı derece yükseldi mesela. O yükseldiği için bu ürünler mesela Almanya'dan geliyordu. Euro bazlı. İlla ki yükseliyor. O yüzden yani müşteri tabii ki de şey yapıyor ama müşteri o ürüne hakim, yani çok severek aldığı için, işi yorumlar da çok iyi mesela. %100 alıyor yani. Mecbur biz de karımızı arttırmak zorunda kalıyoruz. Ya o doların yükselmesi olayı şu. Yani üreticiler için geçerli aslında. Üretici ürünü üretirken üretim maliyetleri nedir? Dolar üzerine endeksidir. Adam 5 dolar maliyete üretiyorsa, 5 dolara mal ediyorsa üretimi ve dolar da o gün 5 liraysa ne olacak? 5 çarpı 5, 25 liraya mal etmiş olacak. Bayiye 30 liraya satacak üretici. 5 lira kar koyacak, örnek veriyorum. Şimdi dolar 10 lira olursa ne olacak? 5 dolar 50 oldu. 5 koydu 55. Ne oldu? Birden ürüne 30 lira zam gelmiş oldu. Bayi de mecburen sonuçta o ürünü üreticiden aldığı için yine karını koyacak. Ürün piyasada zamlanmış haliyle sunulmuş olacak mecbur. Ama yani benim sevmediğim nokta da şu. Şimdi bayi, toptancı ya da işte bizim gibi e-ticaretçiler stoğunu yapıyor. Zaten o ürünü 10 liraya almış. Şimdi üreticinin maliyetleri arttığı için yeni giren yeni stok ürün zamlı olarak piyasaya sürülüyor diye o da elindeki ürüne zam yapıyor. Onu bir fırsat biliyor. Daha çok kar ediyor. Ya bana göre yanlış ama kimine göre doğrudur. Ona bir şey diyemem tabii ki ama bir tercih meselesi. Aslında tabii. ben de ticarete girmeden önce yanlış diye görüyordum. Hala aslında dediğiniz gibi zaten yani etik değil aslında. Evet. Ama şu an mesela ben orada şöyle kişisel olarak düşünürsek, ben bir iş kurmuşum ve para kazanmaya çalışmam lazım ki işim büyüsün ve etrafımda insanlar var. Tabii. Başarılı olacak mıyım diye bakıyorlar.
Mecbur ben de yani öyle bir fırsat bulunca değerlendirmeye çalışıyorsun. Ama bu ticaretin bence her yerinde denk geliyor. Çünkü sadece tek bazı ürün söylemeyeyim. Mesela şu an benim sattığım 100 çeşit ürün var. 50'sinde şu an belki o tarz şeyler dönüyor. Evet. Hep dönüyor çünkü fiyatlar hep yükseliyor aşağı. Aşağıya mı hep yükseliyor. Mesela ben bu zamana kadar işte 3 liraya aldığım ürünü şu an mesela 5 liraya alıyorum yani. Şimdi seninle bu videonun öncesinde konuştuğumuzda bir 15-20 dakika şey demiştin yani 6 ay önce senin videoları işte Evet. izledim ve o sayede öğrendim. İşte senin gösterdiğin toptancıları kendime yol çizdim. Onlarla irtibat kurdum. Şimdi o toptancılarla ben de çalıştığım için biliyorum. Aynı dediğin gibi yani sürekli dolar gibi fiyatlar böyle tık 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 yükseliyor. Şimdi senin Trendyol satıcı panelinde şöyle baktığımda, bu arada sağ ol hani paylaşmamıza izin Rica verdin. ederim. Gerçekten de bir hareketlilik var gerçekten ve son 30 günlük sadece Trendyol üzerindeki satışın 112.502 TL olarak gözüküyor. Ki %12 daha azmış geçen aya göre. Geçen ay muhtemelen Yok, 130 bin. daha fazla aslında da yok daha az da olabilir ya. Hepsi bu arada biraz arttı bu ay. Öyle mi? Evet. Tamam. Ama çok hızlı göstermiyor yani. Ertesi gün daha net gösterebilir rakamları. Trendyol biraz öyle yapabiliyor. Yani evet. 112.000 TL son bir ayda bir ciro elde etmişsin. Bu gayet güzel. Satışta 240 tane ürünün var ve toplam 10.817 stoğun gözüküyor. Bugün kargolanması gereken sipariş adeti 53 diyor. Bu da çok güzel. 9.8 puanın var. Bu da gayet iyi. Şimdi birazdan pusula bölümüne girip detaylı olarak hani incelemek de isterim açıkçası. Neler Tabii. yapıyorsun? Ürünlerin için ekstra uyguladığın teknikler nedir? Satması için ekstra bir şeyler yapıyor musun? Onların üzerine de biraz yoğunlaşmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Oraya gelmeden önce bu toptancı konusuna dönmek istiyorum. Yani toptancıda aradım. İyi fiyat almaya çalıştım. İşte 5.000 TL, 8.000 TL paralar istediler. İşte şu kadar ürünü almak Aynen. zorundasın dediler vesaire. Sonra nasıl çözdün işi? Yani işi nasıl böyle rayına oturtturdun? Trendyol komisyonu var, kargo var ve sen herkesin bildiği satılan ürünleri alıp satıyorsun. Aynen. Şöyle bir şey var. Şimdi ilk mesela toptancıya gittiğin zaman seni tanımıyor ve yüzüne bakmıyor aslında. Hı hı. Cidden yüzüne bakmıyor ve sen alınıyorsun yani. Ben hatta dedim bir daha gitmeyeceğim gıdaya dedim yani. Çünkü yüzüne bakmıyor adamlar. En sonunda böyle git gel tanışıklık oldu. Mesela bir diş macunu aldım. İşte 100 liralık aldım, 500 liralık aldım, 1000 liralık aldım. Ondan sonra işte tanışıklığımız arttıkça fiyatta indirim yapmaya başladılar. Bu da benim önümü açtı. Mesela şu an mesela aylık 150 bin liralık ürün alıyorum ben mesela aynı kişiden. Ve gelmeyince mesela 2 gün gelmeyeyim arıyor mesela. Gelmeyecek misin bugün, almayacak mısın mal. Olay tamamen ilişkilerle alakalı o Aynen, zaman. aynen. İyi bir ilişki kurarsan toptancıyla Aynen İyi öyle. fiyat alırsın. Çünkü onlar çok geçmişleri var. Çok büyük çevreleri de vardır illaki. Çünkü adamlar yani milyon alıyor ürünü. toptancılar da satıyor Trendyol'da baktığın zaman. Zaten işte ben zaten dezavantajım o zaten. Büyük firmalarla yarışıyoruz biz aslında. Ben diyorum mesela atıyorum 50 liraya satıyorum bir ürünü. Atıyorum elimde 150 tane, 200 tane var. Bir yatırım yapmışım o ürüne. Bir anda büyük bir firma geliyor 39.90'a koyuyor. Ben o fiyatları inemem ki insem zarar ederim. Senin maliyetin bile o değil zaten. O bile değil. O tarz yani bu dezavantajı o var. O yüzden yani ürünün çeşidinin fazla olursa bir de yani bir üründen çok almayacaksın. Yani yavaş yavaş ilerlemeye kat edeceksin. Yani 1-0'dan her zaman büyüktür. Peki sadece Trendyol'daki 112.000 TL son 30 günlük satışın gözüküyor. Ne kadar kar bunun? %20 ortalama. Ürünü değişiyor. Bazı ürünler %5, %10, Ortalama %20 mi? ortalama %20. Şöyle bir avantajı var mesela. Bir üründen mesela 50 lira üzeri kargo bedava ya Trendyol'da. Bir üründen 2 tane aldığı zaman kargodan 11-12 lira fazladan kazanmış oluyorsun. Tek bir kargo parası ödediğin için. Tabii. Bu da senin kar marjını arttırıyor. O yüzden mesela biz kampanyalar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? 2 adet üzeri 5 lira indirim yapıyorum. Mesela müşteri 5 lira indirim oluyor 2 tane alınca ama ben oradan 7 lira fazladan para kazanmış oluyorum zaten. Evet. Mesela şimdi ben senin katıldığın kampanyalara bakıyorum. Daha önce bir kampanya katılmamışsın Katıldım diyor. daha önce. Burada şöyle bakalım. Tüm kampanyalar diyelim. Evet. Daha önce katıldığın kampanyalar var burada. Anne bebek ürünleri. Evet. Sepette %8 indirim. Şimdi sen %20 kar ediyorsun. Bir de %8'lik kampanyaya girdiğin zaman ne oluyor? Karın %12'ye mi düşüyor ortalamada? Ya çoğunlukla aslında girmiyorum. Neden girmiyorum? Girmiyoruz. Çünkü büyük firmalar kampanyaları çok takip ediyor. Hı. Büyük firmalar benden daha ucuz aldığı için ürünü fiyat kırma ihtimali daha fazla oluyor. Bir kampanya mesela bir hafta ezilen kampanya zamanlarında satışım genellikle düşüyor. Hı. Çünkü büyük firmalar önüme geçiyor. Yani arbitrajın sıkıntısı da bu işte. Şimdi kuponlarına baktım ben. Kupon oluşturmuş musun diye. Hani mağaza Kupon takipçisi arasın oluşturmadım. diye. Onları yapmamışsın. Ya benim burada şöyle bir önerim olabilir. Açıkçası ben bunun çok faydasını gördüm Trendyol'da.
mağazanı takip eden takipçilere mesela atıyorum 100 lira ve üzerine 10 lira bir kupon tanımlarsın. 100 lira ve üzeri alışveriş yaptığı zaman ve mağazanı takip ediyorsa 10 liralık bir kupon kazanır. Bu çok büyük avantajı oluyor. Takipçin artıyor. Şimdi takipçinin artması demek de sen yeni bir ürün koyduğunda veya bir ürünü kampanyaya soktuğunda veya bir üründe indirim yaptığında eğer müşteri de cep telefonu uygulamasına Trendyol'u kullanıyorsa bildirim gidiyor ona. İşte Evet, bak diyor sana diyor indirim yaptı diyor. Şu kadarlık bir indirim var diyor. Git bu fırsatı kaçırma diyor. Bildirim gidiyor. Takibe alıyor ürünleri. O yüzden mağaza takipçisi bayağı işe yarıyor diyebilirim. Burada kullandığın ne var peki? Şimdi ben satıcı panelindeyim. Reklam kullanıyor musun mesela? Reklamlarına reklam bakabilir bir kere miyiz? reklam bütçesi bedava vermişlerdi. Ben Onu kullandın kendi sadece. yaptığım setler vardı. Onları Hı-hı. kullandım ama çok geri dönüş alamadım. Çünkü listinglerim çok iyi değildi. Hı-hı. Şahsen yani kendim öz eleştiri yapayım. Çünkü Hı-hı. zaman kalmadığı için her şeyi yani bir annem paketten yardım ediyor. Bir babam ara sıra kargoya gidip geliyor. Hı-hı. Gereken her şeyi ben üstlendiğim için zaman kalmadığı için yani güzel bir listingler, güzel fotoğraf ayarları yapamıyorum. Evde mi yapıyorsunuz tüm paketleri? Tüm paketler evde. Yani Evde. şöyle diyeyim ben birinci kat aile apartmanı. 4 Hı-hı. katlı 4. katında biz oturuyoruz. 5 katlı aile apartmanı 4. katında biz oturuyoruz. Birinci katında babaannemlerin evi var. Babaannemler köyde olduğu için ev boş. Ben oraya full mal yığdım şu an mesela. Aşağıda büyük paketlerimi aşağıda yapıyorum. Ufak paketlerimi de evde yapıyorum. Babaannenler köyden İstanbul'a inince ne olacak? İzmir'de ikamet ediyorum. İzmir gelirse geçen konuştuk dediler. Bir hafta sende kalırım, bir hafta orada tekrar köye gideriz sonra dediler. Çünkü herkes çalışana şey veriyor yani. Güzel. Fırsat veriyor. Oğlum bu diş macunları ne? Aynen öyle yani. Ya ben zaten Güzel. yani odamda yatağımda mesela yanımda mesela naftalin geliyor böyle. Kokusu geliyor odamdan böyle. Çünkü satıyorum yerim yok. Ya gerek yok bir de. Ama şu yakın zamanda depo tarzı bir şey tutmayı düşünüyorum. Yani ben bu tarz girişimleri seviyorum zaten. Çünkü gerçekten şu an minik bir seviyede başlamışsın. Kendi imkanlarınla yapıyorsun ve güzel 6 aylık bir sürede güzel ilerlemişsin. Yani sadece benim videoları izleyerek bu seviyeye geliyorsun. Bir çaban var. Zor bir pazardasın ve zor bir iş yapıyorsun. Çünkü niye zor diyorum? Kendi markanı yaparak sattığında daha kolay aslında Trendyol'da satış yapmak. Çünkü karlılığını kendin ayarlıyorsun. Burada karlılığın çok düşük ama sen bir şekilde yöntemini bulmuşsun, iletişim kurmuşsun, iyi fiyatlar alıyorsun toptancılardan. Riskli bir bölüme girmişsin. Muhtemelen ilk ay zarar etmiş olabilirsin ilk ay aylarda hesaplama tahmin ediyorum. hatasından dolayı Öyle mesela mi? Trendyol'un ben hiçbir şeyini görmedim. 30 lira altı kargo fiyatının 4,5 lira olduğunu. Bu yüzden yani 15 bin lira ciro yapmıştım ilk ayımda. 1000-2000 lira zarar etmişim büyük ihtimal. Olsun, zarar etmeden zaten para kazanılmıyor. Aynen. Yani ama bir şekilde bütün zarar dünyam başa olacak. yıkılmıştı yani. Onu gördüm Evet. aynen böyle yaptım dedim. Eyvah dedim gidiyoruz dedim. Sonra 2 gün kendime gelemedim. Sonra tekrar dedim birli satarız, ikili satarız. Yani bunu da düşünmeleri lazım. Bir ürün mesela bu ürün mesela birli de satılıyor, üçlü de satılıyor, 12 ile satılıyor. 12 ile satınca zaten kâr marjı daha çok artıyor aslında. Sürümden kazandığın için. Şimdi ben senin mağazana tekrar girdim. Pusula bölümüne girdim. Bu arada Trendyol'da satış yapanlar bu pusula bölümünü mutlaka ziyaret etsinler. Çok işe yarıyor gerçekten de. Şimdi 16.123 günlük ziyaret gözüküyor. Toplam bugün 31 sipariş almışsın. Yani gece 12'den şu an saat öğlen 1. Gece 12'den öğlen 1'e kadar 31 sipariş. Çok iyi. Satış dönüş oranın biraz düşük, 0.19. Olsun. Sonuçta senin burada yaptığın şey hazır ürünleri Hazır sattığın ürünler için, olduğu için işte. o yüzden düşük. Kendi markan olsaydı bu rakam %3, %4 olabilirdi çünkü. Doğrudur. Gayet güzel. Dünkü satışın 7500 TL, bugünkü satışın 2300 TL ama hepsi burada satışında var. Hepsi Onu burada. koyduğumuz zaman 9000 TL'ye çıkıyor değil mi? Evet. Evet. 9380 olması lazım. 9380 süper. Entegrasyona görülebilir aslında. Evet, entegrasyonu zaten burada gözüküyor. Dün orada yazıyor. Dün 100 aynen. Nerede? Şurada. 9276 satış. Gayet iyi. 108 sipariş almışsın tüm platformlarda ama %80'i Trendyol'dan geliyor gördüğüm Evet. kadarıyla. 7000'i Trendyol'dan gelmiş. 2000'i hepsi buradan gelmiş. Gayet güzel. Ama şöyle bir şey de var mesela. Bugünün biraz mesela 2500'de kalmasının sebebi de yani bu iş biraz rekabet çok olduğu için çok ilgilenmen lazım. Durmadan fiyatları kontrol etmen lazım. Durmadan kampanyalar yapman lazım. Bugün biraz yoldan geldiğim için çok daha hiç bakamadım. O yüzden bir tık daha düşmüş olabilir. Şimdi favori ve görüntülenme raporlarını açtım. Burada oldukça fazla favoriye eklenen ürünler var tabii ki. Şimdi mesela şu 3. sıradaki ürün 305 kişi tarafından favoriye eklenmiş. Bir haftalık o. Bir haftalık, evet. Yani bu inanılmaz bir sayı. Ama tabii ki bu ürün sana ait değil sonuçta. Buy Box'ına girdin bir ürün. Benim burada şöyle bir tavsiyem var. Çok iş yaparsın burada kesinlikle. Bu kadar insan favoriye eklediği için eğer yani bu üründeki karlılık oranı %20 civarındaysa bunu mesela kampanyaya sok bu ürünü. Kampanyaya sok, %8 daha indirim yap. Mesela karlılığın %10'a düşsün. Sorun değil. Hani belki daha az kar edeceksin ama bu 305 kişiye ki ondan önceki favori ekleyenler de dahil belki binlerce insana bildirim gidecek, notification gidecek. O bildirim
Gittikten sonra sen normalde bu üründen günde 20 tane satıyorsan, 10 tane satıyorsan sadece o gün kampanya girdiğin için birdenbire yüzlerce satacaksın bu üründen. Sürümden Doğrudur. kazanacaksın. Bunu uygulayabilirsin bak çünkü favori sayıların gerçekten çok iyi ki diğer ürünlere bakmadım yani aşağı indikçe muhtemelen. Evet mesela favori büyükten küçüğe sıraladım. 3436 şu birinci ürün Onda satmış. mesela Buybox'a birinci değilim. Sipariş Hı hı. gelmiyor mesela. Evet gerçekten güzel. Yani bu karlılığın iyiyse burada iyi fiyat yakaladığın ürünlere bak favori görüntülenme raporunda. Hemen kampanyaya sok. İnanılmaz faydasını göreceksin. Ya da reklam. Küçük bir reklam açabilirsin mesela. Yine inanılmaz faydasını göreceksin. Ama Buybox'a sahipsen tabii ki. Buybox'a sahip değilsen zaten yapamıyorsun. Buybox'ın sahibi sen olman gerekiyor. Gerçekten de çok inanılmaz bir dönüş alırsın. Buna eminim. Ama şöyle bir durum da var Tuğer Bey. Mesela şimdi para vadeli olduğu için bunun herkes hesaplaması lazım. Yani elinde kalan para kalmıyor. Neden mal alıyorsun? Bir de o dediğiniz gibi kampanya yapmak için çok büyük stoklar olması lazım. Çoğu üründe çok büyük stoklara çıkamıyorsun. Çünkü biz daha ufak bir şirket olduğumuz için ilerleyen safhaları tabii ki de. Mesela seneye mesela neler satacağım hepsi kafamda hazır. Ve kışından stoğunu yapacağım. Bir diğer önerim de şu. Bunu da tabii sen daha iyi biliyorsun kendi hesabını. Büyüme önerileri diye bir bölüm var Trendyol içerisinde. Eğer karlılığın kurtarıyorsa mesela şu an bu ürünü ne kadara satıyorsun birinci ürünü? 89 liraya satıyorsun. Trendyol diyor ki sarı fırsat ürünü 64 lira, turuncu 62 lira, kırmızı 58 lira. Tabii ki bu örnek. Burada incele, buraya da bak. Eğer burada kırmızı fırsat ürünü özellikle kırmızı çok az kar bırakıyorsa bile mutlaka bu ürünü kırmızı fırsat ürünü olarak işaretle yani fiyatını güncelle kısa bir süre için böyle birkaç günlük. Bu şeyi sağlar sende hani aktif böyle para döngüsünü biraz hızlandırır ama tabii biraz sermaye gerektirir. Aynen. Çünkü dediğin gibi Trendyol belli bir vadede ödüyor. O vade içerisinde kendini güçlü bir şekilde ayakta kalman gerekiyor. Şöyle bir şey de var mesela. Biz mesela müşteri memnuniyeti sağlamak için her 115 bin sipariş geldi şu 7 ay içerisinde. Ve hepsine tek tek el yazımızla yazı yazıp nazar boncuğu asıp yapıştırıyoruz ki müşteriden yorum gelsin ve bizi takip etsin. Mesela çoğunlukla mesela ay içinde bizi takip eden müşteriler tekrar Buybox bende olmadığı halde bile benden sipariş veriyor. Peki son bir sorum daha var. 240 tane şu an satışta ürün olduğunu görüyorum Trendyol panelinde. Muhtemelen hepsi burada.com'da da benzer şekilde Evet. adetli ürünlerin vardır. Şimdi burada sana Buybox'ın sana ait olup olmadığını 240 tane üründe Trendyol'da nasıl kontrol ediyorsun? Önce orada satış şekeri tıklarsanız orada gözüküyor bazıları. Ama çoğunlukla sistem çok hızlı olmadığı için bazı kesimlerde durmadan mesela ben şu artık ezberledim. Mesela şu ürün günde atıyorum 10 tane satıyor. Eğer bir saat boyunca o üründen sipariş gelmese ben bil ki onun fiyatı biri aşağı inmiştir. Tık gidiyorum bakıyorum hakikaten inmiş. 1 kuruş, 2 kuruş, 5 kuruş fark etmiyor. Ben de eğer inebileceğim fiyatsa iniyorum tekrardan. Hemen anında sipariş geliyor zaten. Yani o zaman burada ciddi bir mesai harcıyorsundur. Yani oturup bunu tek tek bakıp kontrol edip Buybox'ın bende mi değil mi, fiyatım iyi mi değil Aynen. mi bakıyorsun. Yani şöyle durumlar da var. Zaten şöyle diyeyim yani 24 saat çalışıyorum diyorum insanlara ben. İnanmıyorum ama cidden 24 saat çalışmak zorundayım ki sipariş gelsin. Gece bile kalkıp bakıyorum yani fiyatlara. Sabah zaten rutinleşti. Yani artık işler aslında rutine giriyor. Yani bir ürünü mesela direkt giriyorsun mesela bakıyorsun o üründe sipariş gelmemiş. Neden? Fiyat var ya da biri kampanya yapmış. Aynı fiyata koymuş da olabilir. Mesela bazı satıcılar oradaki fiyatta Buybox fiyatını 89 lira. Buybox fiyatı senin fiyatı 89. Sen birinci olduğunu sanıyorsun. Ama birinci değilsin. Çünkü biri senin yanına aynı fiyatı koymuş ama kampanya yapmış. Ya da satıcı puanı senden daha yüksek. Ne oluyor? Bakıyorsun ya fiyat indireceksin ya da tekrar bir kampanya yapacaksın ki sipariş gelsin. Yani bunu da çok iyi takip etmen gerekiyor. Şimdi komisyon oranları var, kargo ücretleri var. Fiyatı 1 lira düşürdüğün zaman acaba hangi kargo dilimine giriyorsun, işte ne kadar bir ücret ödeyeceksin. Hepsi tüm denklemler değişiyor. İyi bir Excel yapman gerekiyor kendine ki bir kaçırdığın zaman cidden zarar edersin. Çünkü çok tehlikeli. Zaten işimiz Excel'de geçiyor yani. Kar hesaplama diye bir Excel kurdum. Her ürün için 30 TL altı işte 20 TL altı vesaire bir tablom var. Gün içerisinde durmadan yani en az 500 kere Excel'e giriyorumdur yani. Her gün bu kadar sipariş geliyor. Faturaları nasıl kesiyorsunuz? Faturaları ilk başta hep ben kesiyordum. E-fatura zaten. Şimdi yoğunluktan dolayı yani fatura kesince işe ilgilenemiyorsun. Mecbur iş artmıyor bu sefer. Bu sefer arkadaşıma da öğrettim ben. Buradan selam olsun ona da. Lise arkadaşım. Hala birlikteyiz 7 senedir. Ona öğrettim. Teşekkür ederim ona. O kesiyor.
E-fatura kesiyor. E-fatura Müşterinin Mailine Trendyol'un verdiği Evet. mail adresine gönderiyorsun. Evet. O şekilde hallediyorsunuz. Süper. İsterse tekrar mesela bazen müşteriler talep ediyor. E-faturamı tekrar istiyorum diyor. İşte gel ulaşmadı diyor. Biz tekrardan panele ekliyoruz. Karlılıklarınızı hesaplarken vergileri de herhalde hesaplıyorsunuz. Evet, evet. Onlara dikkat ediyorsunuz. Gelir vergisi, KDV Evet, evet. vesaire hepsi önemli çünkü. Diyorum ya küçücük bir şeyi unutmak, atlamak bayağı zarar ettirebiliyor. İşte biz Yakalamışsınız ama evet. her şeyi. Tebrik ederim ya. Yaş Teşekkür kaçtı bu ederim. arada? 23 yaşındayım. 23 yaşında. Tebrik ederim gerçekten. Yani çok ateşli, böyle heyecanlı bir yapım var. Bu Teşekkür da ederim. güzel. Ya bu enerjini de buraya akıtmışsın. İnşallah daha da başarılı olursun. Teşekkür ederim. Ben geldiğin için de çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederim, sağ olun. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Özcan'ı dinledik. Ben heyecanlandım. Özcan gerçekten enerjik bir insan. Yaptığı işler de ortada. Hepimiz beraber inceledik. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazın mutlaka. Ben size mutlaka cevap vermeye çalışacağım. Benzeri hikayeleriniz varsa da bu videonun alttaki yorumlar bölümünde bir formumuz var. O formu tıklayarak siz de hikayenizi bize ulaştırabilirsiniz ya da e-posta gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.